Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde olan malzemelerle yapabileceğiniz çok lezzetli ve farklı tadıyla sizleri de etkileyeceğinden emin olduğum bir tart tarifiyle geldim. Fransız mutfağına ait bir tarte tatin tarifi bu. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden tartımızın yapımına başlayalım. Tartımız için öncelikle hamuru yoğurmakla başlıyorum. Kabımın içerisine oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine 1 adet yumurtanın tamamı, 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İyice karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine unumu ilave ediyorum. Unun bir kısmını ilave ettikten sonra 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum ve spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra artık elle yoğurma işlemine geçiyorum. Kalan unumun da tamamını ilave ediyorum ve toplamda hamurumu 2-3 dakika yoğuruyorum. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklama bölümünde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra kıvamımız güzel oldu. Üzerini bir streç filmle kapatıyorum ve dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dolapta dinlenirken biz elmaları kaynatacağımız şerbetimizi hazırlıyoruz. Öncelikle kaynatacağım tencerenin içerisine 1 su bardağı su ilave etmiştim. İçerisine 1 su bardağı şeker, 1 adet çubuk tarçın, 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bunları şöyle bir tencereyi sallayarak karıştırıyorum. Ve ocakta kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısabilirsiniz. Bu arada şerbetimizi ocağa koyduktan sonra elmaları soymaya başlıyorum. Bu tarif için toplamda 8 adet orta boy elma kullanıyorum. Elmaların öncelikle kabuklarını soyuyorum. Baş ve uç kısımlarını aldıktan sonra elma dilimi şeklinde 2 parmak kalınlığında doğruyorum. Ve ortadaki çekirdeklerin tamamını çıkarıyorum. Bu arada şerbetimiz de kaynadı. İçerisine doğramış hazırlamış olduğumuz elmaları ekliyorum. Şöyle bir düzelttikten sonra üzerini kapatıyorum ve ocakta pişmeye bırakıyorum. Elmalarımız bu şekilde hem daha lezzetli oluyor hem de içerisine aldığı şeker sayesinde lezzetini ikiye katlıyor. Elmalarımız ocakta yüksek ateşte 5 dakika kaynattıktan sonra kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi elmamız rahat şekilde batıyorsa olmuş demektir. Artık elmalarımız hazır. Ocaktan indiriyorum. Ve soğuması için geniş bir borcama alıyorum. Elmalarımızı soğuması için kenarda bekletirken bir yandan da karamelimi hazırlıyorum. Isınmış olan tavanın içerisine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve tavayı sallayarak eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi şekerimiz eridi ve rengi de olmak üzere. Bu aşamada altını çok fazla açmayın. Kısık ateşte pişirmeye çalışın. Karamelimizden buhar çıkmaya başladıktan sonra şöyle bir 10 saniye karıştırıp altını kapatıyorum. Ve hiç bekletmeden karamelimi hemen küçük yuvarlak borcamın içerisine boşaltıyorum. Bu aşamamız önemli. Karamelimiz hemen donduğu için kullanacağınız borcamın veya kabın yanınızda olması gerekiyor. Hemen içerisine döküyorum. Ve daha sonra hazırlamış olduğum elmaları diziyorum.
Karamelle iyice birleşmesi için üzerlerine bastırıyorum ve bu şekilde hazır hale getiriyorum. Hazırlamış olduğum elmaları kenara alıyorum ve üzerine yapacağım tart hamurunu şekillendiriyorum. Yağlı kağıdın üzerine tart hamurumu alıyorum ve hafifçe ellerimle bastırarak daha sonra ikinci yağlı kağıdımı da üzerine yerleştiriyorum ve bir merdane yardımıyla kullanmış olduğum kabın ölçülerini de açıyorum. Gördüğünüz gibi istediğim ebatları hamuru getirdikten sonra kullanacağım borcamı üzerine yerleştiriyorum ve bir bıçak yardımıyla aynı ebatlarda kesiyorum ve kenarlarını alıyorum. Pişerken kabarmaması için tart hamurumuzun üzerine bir çatal yardımıyla delikler açıyorum. Kenarlarından kesmiş olduğum hamurları öncelikle elmaların üzerine parçalar halinde koyuyorum. Oralarını da ziyan etmiyoruz. Tüm parçaları koyduktan sonra üzerine yuvarlak olan tart hamurumuzu kapatacağız. Çatalla deldiğimiz kısmın üst tarafa gelmesi için diğer yağlı kağıtla ters düz edip elimize rahat bir şekilde hamurumuzu alabiliyoruz. Ve hemen elmaların üzerine hamurumu yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çatalla delikler açtığımız kısım üst tarafa geldi. Kenarlarını hafifçe uzatarak kapatıyorum. Ve üzerine hafif hafif bastırıyorum. Çok fazla ezmiyorum. İyice tüm malzemelerin bütünleşmesini sağlıyorum. Artık tartımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecede 35 dakika pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi tartımız fırından çıktı. Tartımızın 2-3 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra sunum yapacağım tabağı üzerine kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Tartımızı süslemek için ceviz kullanıyorum. Siz dilediğiniz kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz. Artık tartımız sunuma hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir tart oldu. Kesinlikle evde bulunan malzemelerden ve birkaç aromanın birleşmesiyle lezzetine lezzet katan bir tarif oldu. Sunumuyla, görselliğiyle, tadıyla çok lezzetli. Eminim ki sizler de beğeneceksinizdir. Şöyle bir dilim sizlere göstermek için kestim. Gördüğünüz gibi altı da üstü de çok güzel şekilde pişmiş. Bu tadı izlemekle kalmayın, mutlaka sevdiklerinizle paylaşın derim. Bu tart hamurunu tüm tart tariflerinizde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir dokusu var. Elmalarımızı farklı bir şerbet içerisinde kaynattığımız için lezzetine lezzet kattık. İnanın çok lezzetli bir tart oldu. Eminim ki sizler de beğeneceksinizdir. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.